Merhaba oyun severler. Özellikle belirtmek isterim ki bu bir inceleme videosu değildir. Normal şartlarda Elden Ring için bir video yapmayacak. Hem söz konusu oyunun türü itibariyle hem de sosyal medyada bu oyun hakkında zibilyon tane içerik paylaşıldığı için bu oyundan uzak durdum. Evet, kabul. Oyunun kanser eden Souls türünde olmasından dolayı oynayamayacağım ve bunun için de konuşma hakkımın olmadığının bilincindeyim. Lakin şöyle bir durum var. Oyun eleştirmenlerinden ve içerik üreticilerinden öyle bir tepki aldı ki Elden Ring, tüm zamanların en iyi oyunu olduğunu söyleyenler ve bunu ispat etmeye çalışanlar bile ortaya çıktı. Oynamadığım bir oyun hakkında iyidir kötüdür şeklinde konuşmak tabii ki saçmalık olacağından böyle bir yorumda bulunmayacağım. Oyun çıkmadan önce ve çıktıktan sonra birçok kişi oyun hakkında yorumlarını dile getirdi. Ben de birçoğuna baktım. Herkes farklı bir yönden yorumlamış. Ben de bunu biraz daha derinleştireyim, bir içerik haline getireyim dedim. Bakalım Elden Ring için kim ne demiş. Yorumlara geçmeden önce kimsenin etkisi altında kalmadan kendi fikrimi belirttim. Elden Ring gördüğüm kadarıyla içerik olarak çok dolu bir oyun. Sevenleri mutlu etmeyi başarmış durumda. Ama sadece belli bir kitleye hitap eden bir oyunun tüm zamanların en iyi oyunu olduğunu söylemek bana göre doğru değil. Bir oyunun tüm zamanların en iyi oyun olduğunu söylemek için genel kitlenin onu oynaması ve beğenmesi gerekir. Kendi türünün en iyi oyunudur belki. Onun için yorum yapmam doğru olmaz. Ama hayatında tek başarısı Souls oyunlardaki bossları kesmek olan bir kitlenin bu oyunun dünyanın en iyi oyunu demesi, 74.000 saatten fazla CSGO oynayan birinin dünyanın en iyi oyunu CSGO abi demesi kadar saçma ve utanç vericidir. Sizler beni bu sözlerimden dolayı linçleye durun. Ben de Elden Ring için kimler ne demiş ona bir bakayım. Oyunun en çok eleştiri aldığı nokta optimizasyon sıkıntısıydı. Hele PC versiyonunda bayağı eleştirildi. Bizim için çok değerli olan Sinan abimiz oyunu PlayStation 5'te oynadığı için bu sıkıntılardan uzak bir şekilde oyunun keyfini sürmüş. Sabırla dayak yemeye devam ediyor. Allah keyfini bozmasın. Halinden anladığımız kadarıyla o da oyunu beğenmiş. Muhakkak yakın zamanda disket kutusunda detaylı bir sohbetini de yapar. Detaylı düşünceleri oradan da öğrenebilirsiniz. Samet Basri ise çok güzel bir konuya değinmiş. Arkadan saplama gibi bazı animasyon sahnelerinin Dark Souls 2'deki kadar kaliteli olmadığını ve internet bağlantısı koptuğunda offline moda geçmek yerine oyunun kapandığını dile getirmiş. Bence gerçekten cevap verilmesi gereken bir konu. Özellikle bağlantı probleminde böyle bir sıkıntı yaşanması garip. Alkan Adakaner, fikirlerine saygı duyduğum, abartı derecesinde From Software sevdalısı bir abimiz. Kendisi oyunun içeriğinin zenginliğine dikkat çekerek uzun süre oyunun dünyasında dolaşacağımızı dile getirmiş. Bunu yaparken de sağ olsun Ubisoft'a dokundurtmaktan da çekinmemiş. Murat abi ise Souls sevenlerin bayıla bayıla oynayacağı, türü merak edenlerin ise başlangıç için güzel bir tercih olacağını söyledi. Ama o da optimizasyon noktasındaki sıkıntıları dile getirmeyi ihtimal etmedi. İstersen dünyanın en iyi oyununu yap, stabil şekilde oynayamıyorsan tüm bu emekler maalesef boşa gidiyor. Orhun abimiz de Sekiro'dan güzel bir örneklendirme ile tüm bu performans sorunlarına rağmen her türlü yılın oyunu oynanacağını söyledi. Haksız da sayılmaz tabi. Ama yine söylüyorum, yılın oyunu olsa bile tüm zamanların en iyi oyunu iddiası hala çok abartılı bir sevme biçimi. Bu arada Tuna'nın da azmine değinmeden geçmeyelim. Ah be abicim, burası kurtlar sofrası, senin ne işin var burada? Hadi kendine acımıyorsun, seni sevenlere, izleyenlere de mi acımıyorsun? Hey YouTube, sen nelere kadirsin ya? Güzelim pandamızı ne hale çevirdin? Burada tüm içerik üreticilerinden bahsetmem çok uzun sürer. Ama bildiğiniz, takip ettiğiniz hemen hemen herkesin fikri bu yönde. Enis Kirazoğlu'ndan Doskayaoğlu'na, Talha Aynacı'dan Ahmet Özçilingir'e. Herkesin ortak paydası içerik kalitesinin çok iyi olduğu yönünde. Hatta sivri diliyle bilinen hemen hemen her oyunun eksiklerini söylemekten kaçınmayan, ne olduğu bilinmeyen kanalda yani Görkem bile bu oyunu beğenmiş durumda. Kısaca sektörün en önemli kalemlerinin oyuna tam puan vermiş durumda. Ama bu tam puanlar kesinlikle ekranda gördüğünüz puanlar gibi değil. Maalesef son zamanlarda başta ING gibi kuruluşların oyunlara vermiş olduğu skorlar gerçeği yansıtmadığını defalarca gördük. Bunun çok farklı sebepleri var. Oyun firmaları para verdi filan demiyorum. Günümüzde bu gibi şeylerin olma ihtimali biraz düşük. Ama bu puanların tam manasıyla gerçeği yansıtmadığını da görmemiz gerek. Bunun en büyük sebebi de bu puanların birçoğu tek bir kişi tarafından veriliyor. Yani toplanıp 3-4 editör oyunu inceleyip bir ortak skor belirlemiyor.
Bu skorların objektiflikten biraz daha subjektif hale dönüşmesine sebep oluyor. Bunları bir kenara bırakıp kullanıcı puanlarına bakalım diyoruz. Orada da bir dünya troller mevcut. Adam beğendiği bir oyuna bile 0 puan verip geçebiliyor. Bu gibi durumlarda gerçekten bir oyunun hak ettiği yerin ne olduğunu tespit etmek gerçekten de zor. Bununla alakalı Sinan abinin son videosunu muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Çok faydalı bir içerik olmuş. Biz Elden Ring'e dönelim. İçerik üreticileri ve oyun değerlendirme kuruluşlarının görüşleri genel olarak söyledik. Bir de kullanıcı yorumlarına bakmak gerek. Tabi bunu yaparken de iki şeye dikkat etmek gerekiyor. İlki forum trolleri, diğeri de oyunu sadece teknik kusurlarını gören kesim. Elimden geldikçe oyunu gerçek manada oynamış ve değerlendirmiş birkaç Steam ve Metacritic yorumlarını sizlerle paylaşmak isterim. 20 saatlik bir oynanış süresi sonunda bu arkadaşımız fizik motoru ve yapay zekası hakkında farklı bir eleştiride bulunmuş. Şimdi bu arkadaşı bağırmadan sövmeden anlamak gerek. Adam 20 saat oynamış, kendince oyun hakkında farklı bir eleştiride bulunmuş. Peki kaç kişi, kaç inceleme kanalı, kaç oyun dergisi veya benzeri kuruluş bu konu hakkında konuştu? Bunları sormak lazım. Bunları sormamız lazım ki tek düzelikten kurtulalım, değil mi? Misal hype rüzgarlarına kapılıp 8 saatlik ilk Souls oyunu deneyimden sonra bu arkadaşın yorumunu görmezden gelmemiz doğru olur mu? Acaba gerçekten atın kullanımında aksayan bir yön var mı? Pratik bir kullanışa sahip mi? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Sırf oyun Souls diye büyük bir kitlenin hype'ına kapılıp görmemiz gereken bazı gerçekleri görmezden gelmek yanlış olur. 40 saatlik bir Souls macerasından sonra gayet güzel bir eleştiri daha. Videonun başında da söylediğim gibi içerik olarak dolu dolu bir oyun olduğunu birçok kişi dile getirmiş. Ama maalesef optimizasyon ve teknik sorunlar oyunun bu başarısına gölge düşürmüş durumda. Biraz da Metacritic kullanıcı yorumlarına bakıp toparlamaya başlayalım. Oyun ilk çıktığında kullanıcı yorumlarının ortalaması 5 civarındaydı. Ben bu videoyu hazırlarken 7.6 idi. Büyük ihtimalle video yayınlandığında 8 barajını geçip 8.5-9 arasında da sabitlenecektir. Ama 9 bandını geçeceğini düşünmüyorum. 0 ve 10 puan verenlerin dikkate almadan trolleri görmezden gelerek 3-4 yorum bulup sizinle paylaşacağım. Bu arkadaşın değerlendirmesine benzer çok eleştiri gördüm kullanıcı yorumlarında. Özellikle açık dünya oyununda hiçbir şekilde sizi yönlendirmemesi, hikayenin yok denecek şekilde kurgulanması, oyuncuyu gerçek bir amaç verilmemiş olması gibi bir dünya eleştiri var. Bunu bir kişi dese önemsemeyecektim ama bayağı bir kişi konuda şikayetçi. Vermiş olduğu puana bakarsak troll olmadı, gerçekten burada dertli bu arkadaş. Bunların ne derecede doğru olduğunu tabii ki deneyimleyenler daha iyi bilir. Zorla beni oyuna başlatacaklar ama yok abi, ben o hatayı bir kere düştüm yedim. Yine çok güzel bir eleştiri daha. Bunları görmezden gelmek genel kitleye hakaret etmekten farksızdır. Bu yorumu yapan oyuncu çok iyi bir Souls-like oyuncusu olmak zorunda değil. Madem bu oyunu tüm zamanların en iyi oyunu olacak, o zaman genel kitlenin de beğenisini, takdirini almak zorunda. Günümüzde Souls oyunlarının zorluğu hakkında şikayet eden kalmadı gibi bir şey artık. Alıştık ve kabullendik. Hatta sevmeye ve alışmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de yapmış olduğumuz eleştirilerin dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. Benim kafamda düşünen bir başka oyuncu. Oyunun zorluk ve hikaye muhabbetini bir kenara bırakıp son kısma dikkatinizi çekmek istiyorum. Tam 10 puan daha geniş çekiciliğe sahip oyunlar ve etkileşime girecek ilginç şeyler olan açık dünyalar içindir. İşte bu söze katılıyorum. Sabahtan beri söylemeye çalıştığım şeyin tam olarak özeti bu aslında. Son bir yorumla da bu faslı kapatalım. Bu yorumda aslında oyunun genel tablosunu çıkarmış durumda. Elden Ring türü sevmeyen veya sevemeyen birine yeni bir şans tanımış durumda. Açık dünya ile olaylara yaklaşım çeşitliliğini ve keşif hissini kuvvetlendirmişler. Oyunu beğenenlerin birçoğu da bu keşif hissini vurguluyor. İşte şu kadar saat oynadım, hala yeni yerler keşfediyorum gibi hayranlıkları dile getirdiler. Bunu söyleyen insanlar da boşuna demiyordur herhalde. Evet, son yorumumu yapmam için sanırım 1 saat bile olsa bu oyunu oynamam lazım. Maalesef zehir kana karıştı. Yakın zamanda bilgisayara format atacak. Ondan dolayı Elden Ring kenardan köşeden tadına bir baksam bir şey olmaz herhalde. 4-5 saatlik bir deneyimin sonunda şunu diyebilirim ki oyun hakkında olumlu eleştirilerde, olumsuz eleştirilerinde haklılık payı çok yüksek. Kesin bir hüküm belirtmemekle beraber oyunun atmosferi ve sanat tasarımı, bölüm tasarımları gerçekten çok başarılı. Ama grafiklerin abartıldığı kadar iyi olduğunu söylemek çok yanlış olur. Çok daha başarılı grafiklere sahip oyunlar gördüm. Kötü değil ama çok üst düzeyde değil. PC versiyonunu gerçekten de sıkıntılı. RTX 3060 ile bile FPS düşüşleri çok fazla. Bu kadar başarılı bir oyun yapıp bu kadar kötü bir portun olması akıllara zarar. Gerçi From Software'in ilk vukuatı da değil bu port meselesi. Hala PC'ye temiz bir oyun çıkarabilmiş değil. Keşif hissinin yüksek tutulmasından dolayı mıdır nedir bilmiyorum ama gerçekten oyuncunun elinden iş tutmuyor. Ne zaman nereye gideceğim, ilk önce hangi boss'a girmem lazım, kimden uzak durmam lazım,
Anca tokat yiyince anlayabiliyorum. Son olarak mekaniklerin hızlı alışa geldiğimiz oyunlardan çok farklı. Buna alışmak biraz zaman alıyor. Yani bir atak yapmak için tuşa bastığında karakterin buna tepki vermesi diğer oyunlara nazaran çok daha geç oluyor. Yanlış bilmiyorsam eğer serinin diğer oyunlarında da bu durum mevcut olduğundan bu oyuna has bir durum değil. Ama ben biraz daha hızlı olmasını beklerdim. Son olarak internette oyunun Türkçe yaması da yapılmış. Evet, çok başarılı bir çeviri değil ama hiç yoktan iyidir. Merak edenler için de bilgi niteliğinde burada dursun. Toparlayıp bitirmek gerekirse eğer, Elden Ring uzun bir süre daha adından söz ettirecek kalitede bir oyun. Ama kesinlikle tüm zamanların en iyi oyun olduğunu söylemek çok abartılı olur. Bunun sebeplerini videonun girişinde bahsettiğim için kendimi tekrar etmek istemiyorum. İçerik zenginliği gerçek manada fazlasıyla iyi. Açık dünya hissiyatı bildiğimiz açık dünyadalardan çok iyi. Her an karşımıza yeni bir şeyler çıkabiliyor. Boss dövüşlerinin sonunda almış olduğunuz o tarifsiz haz çok keyif verici. Oyuna alıştıktan sonra zorluk derecesi gözünüzü korkutmuyor. Ama hala çok acımasız olduğunu söylemek lazım. En ufak bir hatanızın bedeli çok ağır olabiliyor. Ama öldüğünüzde de artık ebesinin hörekesinden başlamak zorunda kalmıyoruz. Birbirine yakın kayıt noktaların olması gerçekten güzel. Oyunun zorluğu bir yana, amele gibi öldüğümüz yerde doğduğumuz yeri koşmanın amelelikten başka bir şey olmadığını düşünüyordum. Çok şükür bu oyunda da o olayı kaldırmışlar artık. Bu oyun bana göre ne efsanedir ne de kestane. Sonuçta her oyuncuya aynı etkiyi vermesi mümkün değil. Daha fazla uzatmadan konuyu burada kapatalım. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.